Evet sevgili gönül dostlarım. Şimdi bu bölümde ben sizlere bu token, JWT Bearer token'ımız ne işe yarar, nasıl kullanılır, roller nasıl eklenir, rol bazlı yetkilendirme nasıl yapılır onları anlatmaya çalışacağım. Önce bir API'mizi ayağa kaldıralım, bir görelim ne oluyor ne bitiyor diye. Tabii login olayım. Sonrasında token alalım. O token'ın içinde neler var? Rolleri onun içine nasıl atabiliriz? Neye göre rol bazlı yapabiliriz? Hepsini bir görelim. Anlatmaya çalışacağım. Bakalım şimdi. Users'a geldim ben burada login sekmesine geldim. Bu endpoint'e. E-mail'e fatihjo.com diyorum. Şifremi de 1 2 3 4 5 6 diyorum. Böylelikle bana token vermesi lazım. Verdi. Bunu kopyaladım. Tekrar geldim JWT IOM'a. Zaten daha önce yapmışız. Evet. Buraya yapıştırdım. Ne diyor? Buna bakmıştık bunları hatırlıyorsanız. Sub var bir tane ID, user ID olarak kullanacağımız. Name de şeyi var. Name claim'i var. O da benim adım. Bu gerisini zaten biliyorsunuz. İşte ne zaman doğacak, ne zaman şey yapacak falan. Feş mekan. Şimdi peki ben mesela geldim bu API'de diyelim ki customers veya daha önce grup eklemiştik. Bu arada sunucuyu kapattık. Azure'dan aldığımız. Çünkü para yok. O deneme sürümüydü. Para olmadığı için de biz de paralı yapamadık. Lokalden çalışacağız. İleride GitHub Actions ile hani CI kullanmayı düşünüyorum. O da nasıl? Normalde nasıl build alıyorduk? İşte manuel deploy dediğimiz gidiyorduk IIS server uzaktan bağlanıyorduk da atıyorduk da falan filan. Bu GitHub Actions bize ne yapıyor? Biz GitHub'da bir tane branch'imize bunu commit ediyoruz. Ettiğimiz zaman onu handle ediyor. Yakalıyor orada onu. Aa diyor bir tane diyor şey var. Fetchlenmiş bir şey pushlanmış buraya. Ben diyor bunu diyor build'ini alayım diyor sunucu üzerinde diyor. Ondan sonra build dosyalarını atayım IIS'e çalıştırayım siteyi diyor. Publish edeyim diyor. Yani mantık bu. Hani biz uğraşmamış oluyoruz. Bu güzel bir şey. Bunu aynı zamanda React Native uygulamamızda da kullanacağız. Ama şimdilik lokalden devam edelim. Şimdi gruplara gel dedim buradan. Hepsine get. Hepsini getirdim. Bir tane test grubumuz varmış. Şimdi ben buna tokensız göndermesini istemiyorum kesinlikle bunun. Geliyorum buraya. Diyorum ki sen dur kardeşim. Ne? Controller üzerine yapıyoruz bunu. API katmanını açtım. Controller'lara geldim. Nerede abi? Groups Controller. Bakın bizim bu get metodumuz burada. Buraya şu annotation'ı bunun belirten bu label'ın üstüne geliyorum diyorum ki bunu tabii get'te, post'ta her şeyde zaten yapmanız gerekiyor. Bir login de olmayacak bu. Çünkü token almaya giriyoruz. Yani hani diyor ya bazı mekanlarda işte eskiden lokallerde falan derdi. Hani üye olmayan giremez. Ben belki üye olmak için gireceğim ya hani. Ondan mütevellit. Ben buraya köşeli parantez içinde authorize diyorum. Authorize dersem bir daha bunu çalıştırırsam geliyorum gruplara. Get diyorum. Create out. Execute diyorum. Bakın 401. Bunu authorize et bir yerde yazması lazım. Documented yazmışsa bunu authorize et diye geçer. Ya, yetki yok. Yetkin yok kardeşim senin. Giremezsin. Buraya. Tamam. Peki. Gelin şu rolleri yapalım. Hani bizim token'da rollerimiz olacaktı ya. Önce rolleri yapalım. Bakalım. Controller. Servise geldim. User service. Login'im var. Create token'ım var burada. Create token'ın içine geldim. Token handler nerede? Burada. Bakın serviste benim rollerim gelmesi gerekiyormuş buraya önce. Hadi rolleri getireyim o zaman. Nerede roller? Bak. List of role. Roles demişim. Ne? List of role demişim. Yani bu ne demek? Git bu adamın rollerini getir demek. Şimdi ben bu adama normalde ne çekiyorum ben buradan? User'ı. User nesnem var bir tane. Get by email diyorum. Ben demiş miyim burada? Git burada şeyleri de getir. Rolleri de getir demiş miyim? Dememişim. O yüzden. Şimdi bizim yapımızda ne vardı? Core'a tekrar geliyorum. Models. User. Bakın buraya eklememişim. Bir de rol var.
Group in roles demişiz. Evet, çok güzel. User'ın bir grubu var. Dolayısıyla bu arkadaşın bir de şey olacak. Siz söyleyin. Grubunun rolleri olacak yani. Group in roles. Bu group in role dediğimiz hani rol ID, grup ID diyoruz ya. İşte bu şöyle bir şey ki hani bir gruba hani çok ilişki gibi düşünün bunu şimdi. Gruplar var, roller var. Bir de ortada bu havuz var. Şu grup şu rolle eşleşmiş, bu grup bu rolle. Hani bir grup birden fazla role sahip olabilir. Bir rol de birden fazla gruba ait olabilir mantığında. Hani bir yönetici grubu düşünün. Bu yönetici grubu şunu yapar. A işini yapar, B işini yapar. Yani ekleme, çıkarma, düzenleme yapar. Örneğin modül gidebilirsin mesela. E, mesela yönetici dediğimiz hani patron diyelim, CEO diyelim. Gider satış da yapabilir, para da alabilir, para da verebilir, ödeme de yapabilir gibi düşünün. Ama aynı zamanda finans ödeme yapabilir, ödeme alabilir. Yani anlatabildim mi? Hani bir rol sadece bir gruba ait olacak diye bir şey yok. O yüzden böyle bir şey düşündük. Şimdi grubumuz var ama rolümüz yok diye düşünüyorum hiçbir şekilde şeyde veri tabanında. Bir yandan SQL'i de açayım. İşte böyle çalıştırıp durmayalım. Buradan bakalım rolümüz var mı? Database'ler, Fatih CoDB, Tables, Roles, Select yapıyorum. Bu arada MS SQL niye yaptık ya? Keşke PostgreSQL yapsaydık. O da olur, onu da yaparız. Şimdi neymiş burada kardeşim? Name, create date, update date falan filan demiş. Tamam yapalım. Bir tane rol ekleyelim. Hatta 2-3 tane ekleyelim. API'ye geldim ya, controllers. Ne istiyormuşuz burada? Roles controller. Save nerede? Save. Bakın user ID. Bakın zaten buraya todo demişiz buna. Get user from token demişiz. Şimdilik 1 demişiz buna. Neden? Çünkü ben user olarak 1'im. Evet. ID'm 1. Grubum da 1. Geldim. Custom base controller, evet. Bunu da nerede buldum? Controllers. Burada custom base controller. Burada yapmışım bunu. Authorization'dan bunu yakalıyor. Get user from token. Şöyle bir şey göstereyim size. Zaten daha önce bunu yaptık. Role controller'ına geliyorum. User ID'm benim. Get user from token. Dedim abi. Çok güzel bir şekilde. Postman'i açtım. Swagger'da şey gönderemiyorum. Token gönderemiyorum. Siz de gönderemeyeceksiniz tabii ki. 7082'de mi çalışıyor bu? Evet, 7082. Buraya diyorum ki roles diyorum. Post diyorum. Authorization. Bearer token. Daha önce zaten kaydetmişim buraya. Yani buraya yapacaksınız. Authorization'a gelip buradan Bearer token seçip aldığınız token'ı buraya yazacaksınız arkadaşlar. Roles dedim. Şimdi body. Benden ne istiyor? Bakalım. Role DTO. Name istiyor sadece. Bir tane rol ekliyorum. Mesela ne diyelim buna? Root diyorum bir tane. Mantığı şöyle yapın sevgili dostlarım. Connection refuse et diyor. Niye? Çünkü kapalı. Şimdi bizim nelerimiz var? Customer var, işte payment var. Bunu controller'dan bakalım. Customer, department, group in roles, groups, payments. Hepsini anlatacağım. Hiç endişelenmeyin. Şimdi customers var, departments, group in roles. Bunlar için düşünün. Şimdi bir tane bir çatı var, root var. Değil mi? Süper admin gibi düşünün. Şöyle ekledim. Root diye. Bekliyorum. 404 not found demiş. Localhost 7082 roles dedik. Abi niye böyle yapıyor ki bu ya? API slash roles diyeceğiz çünkü. Sending request diyoruz. Hata aldım. Yok, hata almadım. Breakpoint varmış burada. Pardon. Continue. İşine devam ettim. Insert into'lar dolaşıyor. Route'u açtı. Ondan sonra affedersiniz. Root nokta customers diyorum. Nerede?
Başka ne diyebiliriz? Neler ekleyebiliriz? Mesela root nokta groups diyelim. Şimdi mesela bunların hepsini ekledik. Şimdi root bütün uygulamanın tepesinde yer alıyor. Ondan sonra modüller var işte group, customers, users. Sen root.groups dersen bizim kuracağımız mantığa göre yani böyle bir standart gibi düşünme bunu. İlla Net Framework böyle istiyor demek diye bir şey yok. Root.groups dersen o groups altında her şeyi yapabilir olarak ayarlayacağız. Root bütün uygulamada her şeyi yapabilir. Root.groups olursa sadece grup modülünde her şey yapabilir. Ekleme, silme, düzenleme gibi. Mesela ondan sonra bunun altına geliyorsun. Diyorsun ki root groups.add diyorsun. Sadece bunu verdiğin rol sadece ekleyebilir olarak düşünün. Mesela update diyorum mesela. Onda nasıl yapıyorum? Geliyorum burada. Şimdi önce rolleri tanımlayalım. Group in roles değil mi? Roles. Şimdi benim burada bu id'leri bu arada yanlış getiriyor. Ona bakarız bir ara. Roles'e geldim. Şöyle bir şeyimiz oldu böyle bizim. Tabi bunları hepsi için bir kere yapacaksınız zaten. Bir daha ellemeyeceksiniz. Şimdi groups'lara bakalım. Groups'lar. Grup admin grup, test grup. Admin demiş mesela. Ben bir tane daha ekliyorum gruplara. Diyorum ki gruplarda admin dedim. Mesela customer management mı diyeceğiz ona? Customer'larda ne vardı başka? Pardon, departmanlarda neler yaparız diyorduk. Ya bu o zaman bir tane departman olur. Müşteri ilişkileri yöneticisi gibi bir şey. Customer manager diyorum. Bu adam müşterilerden sorumlu. Ekledim bunu. Şimdi geldim. Bu grupların önce bir ID'lerine bakalım. 3. Admin'de 1. Group in roles'e geldim. Dedim ki buna group ID kaçtı bizim grubumuz? 1. Admin'di çünkü. Role ID dedim. Bir yandan geldim rollerin tablosuna. Baktım dedim ki buradan bu admin olduğu için 1'e ekleyeceğim. Bu her şey yapabilir kardeşim admin olan. Dedim. Ekledi. Şimdi grup ID 3 diyorum. Customer'larla alakalı bu adam ya. Grup ID 3 ise buradan rol ID'yi de root.customers 2. Pardon. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi ben admin olduğum için bunu böyle yaptım. Bu gruba verdim. Mesela bir tane daha yapalım. O da neydi? Öteki diğer datalar bizim. Groups. O zaman diyorum ki buraya Groups diyorum. Buraları keşke ayrı ayrı sayfalarla yapsak da uğraşmasak. Name diyorum. Groups Manager diyorum. Şimdi bu adamın ID'si ne? Bu grubun ID'si. Groups Manager 4 ID'si. Şimdi bakın. Buraya geliyorum ben. Diyorum ki kardeşim neydi? Groups update 3, 4, 5. Geldim buraya. Groups Manager virgül. Pardon. Alamadık geri. Group ID 4'tü pardon. Role ID 3, 4, 5'e ekleyeceğiz. Doğru. 3. Ekle. Affedersiniz buraya group in roles diyor. Send. Ekledi. 4'ü ekliyorum. Ve böylelikle de 5'i ekliyorum. Peki ben
verdiğim ilişkilerle, bu şeyde Entity Framework'ta verdiğim ilişkilerle acaba bir tane Groups Controller'da mı yapsak bunu? Get with details, yoksa User'da mı yapsak? User'da yapalım. User Controller'e gerek yok. User Service'e geliyorum. Tabii bunu şöyle bir şey. Link queue yapacağız bir tane. Link queue yapısı Entity Framework'ün. Diyeceğiz ki git bu user'ı çekmişken bu user'ın grubunu ve o grubun rollerini de getir ki ona göre bir token oluşturayım diyeceğiz. Bunu tabii ki de burada değil, bir sonraki videoda yapacağız. Görüşmek üzere.